Drama Pasta izleyicileri çok iyi bilir ki Hollywood koskoca bir tiyatro setidir. Yalan bir dünyadır. Bir Hollywood ünlüsünün ne kadar yetenekli bir şarkıcı ya da ne kadar iyi bir oyuncu olduğu bir noktada önemini kaybeder. Toplum büyük aşklar, tatlı dostluklar, kanlı dramalar görmek ister. Kimisi topluma istediğini vermemek için elinden geleni yapsa da özel hayatının bir magazin ürünü olmasını engelleyemez. Kimisi de oyunu kuralına göre oynar. Bu düzenin sadece bir mağduru olmayı reddeder. Oyunu kendisi kurar. Selena Gomez'in itibar koruma sanatını ne kadar incelikli şekilde icra ettiğini bir önceki videoda öğrenmiştik. Çocuk yaşta ünlü olup Hollywood dünyasının bir çarkı olarak büyümenin ne demek olduğunu anlamıştık. Şimdi Selena Gomez dosyasını son kez açmanın zamanı geldi. Kariyerinin ve hayatının dönüm noktalarını konuşmanın, bu oyunu ne kadar iyi oynadığını bir kez daha anlamanın zamanı geldi. Popcornlarınızı ve yargılayıcı bakışlarınızı hazırlayın. Çünkü başlıyoruz. I don't want to do that ever again. I feel like a product. Önceki videodan biliyorsunuz ki Selena Gomez'in göz önündeki ilk ilişkisi Nick Jonas'la yaşadığı ilişki. Nick Jonas da Jonas Brothers'ın diğer üyeleriyle beraber bir Disney yıldızı. 2008 en başarılı ve popüler oldukları yıl. A Little Bit Longer albümleri 2 kez platinyum olmuş. Yani 2 milyondan fazla satmış. Bu albümün en başarılı şarkısı ise Burnin' Up. Billboard müzik listelerinde 5. sırayı gören bu şarkının klibinde Nick Jonas'ın partnerini canlandıran kişi ise Selena Gomez. 2009 yılında Selena Taylor Lautner'la sadece birkaç hafta sürecek olan bir ilişkiye başlıyor. Taylor, Alacakaranlık serisinin en ünlü yıldızlarından biri. Kendisi o sırada Alacakaranlık'ın 2. filmi Yeni Ay'ın çekimlerinde. Selena ise yeni filmi Ramona and Beezus''ın. Aynı zamanda 2009 yılı Selena Gomez'in ilk albümü Kiss and Tell'i yayınlayacağı yıl. İlişki Taylor'ın menajerlerinin Taylor için en hayırlısının bir kadınla görülmemek olduğuna karar vermesiyle bitiyor. Çünkü Alacakaranlık fanları için Taylor bir arzu nesnesi ve bu konumunu riske atmamalı. Anlayacağınız bu Hollywood dünyasında iki tarafın da kazandığı ilişki makbul. Kazan kazan durumu kazan kaybete döndüğü an ilişkinin sonu yaklaşıyor. PR ilişkisi lafını çok duyuyoruz ama ne demek olduğunu tam olarak anlıyor muyuz emin değilim. Evet, bu bir romantik ilişkiden çok bir iş ortaklığı. Ama her konuda olduğu gibi bu konuda da siyah ve beyaz yok. Yani bir ilişki ya tamamen gerçektir ya da sadece kameraların önünde yaşanan bir yalandan ibarettir diye bir şey yok. Hayattaki tüm ilişkiler çıkar üstüne kurulu. Çoğunda duygusal, bazılarında maddi, bazılarında hem duygusal hem maddi çıkarlar var. Sizi düzenli olarak kötü hissettiren partnerinizden ayrılır, başarınızın önüne taş koyan iş ya da okul arkadaşınızla aranıza mesafe koyarsınız. İşiniz ve özel hayatınız artık birbirinden ayrılamayacak kadar iç içe ise geçmiş olsun. Artık duygusal ihtiyaçlarınızdan önce düşünmeniz gereken tonlarca şey var. İşte bu yüzden Selena Gomez ve Justin Bieber, Selena'nın daha sonra David Letterman'da söylediği üzere menajerleri aracılığıyla tanışıyor. Actually, his manager called my mom, who's my manager. İlişki 2010'da Justin'in menajeri Scooter ve Selena'nın hem annesi hem de menajeri Mandy'nin projesi olarak başlıyor. Ve yine Selena'nın daha sonra itiraf ettiği üzere ikili tanıştığı sırada Justin, Jasmine Villegas isimli bir kızla sevgili. Bu kızı Justin'in büyük çaplı ilk hiti Baby'nin klibindeki kız olarak tanıyor olabilirsiniz. Aslında tanışmalarından önce de Justin'in Selena'ya büyük bir hayranlığı var. O zamanlar 15 yaşında ve bir radyo programı sırasında Celebrity Crush'ının yani uzaktan hayranlık duyduğu ünlünün Selena Gomez olduğunu utangaç bir şekilde itiraf ediyor. Selena Gomez. No one heard that. Bu röportaj seneler sonra Justin Bieber 15 yaşından beri Selena'yı becermek istediğini söyledi gibi çirkin başlıklarla tekrar ortaya çıkarılıyor ama oraya daha sonra geleceğiz. Dediğim gibi o dönem Justin, Jasmine Villegas'la sevgili. 2010 yılının Ocak ayında henüz 15 yaşındayken çıkar çıkmaz Amerika'da 4 milyon satan single'ı Baby'yi yayınlıyor. Ve bir gecede müzik piyasasının devleriyle yarışır hale geliyor. Şubat ayında da Selena, Justin'in hayranlığına karşılık vermeye karar veriyor. Önce bir röportaj sırasında çocuğunun adını ne koyacaksın sorusuna Emory, arkasına kocamın soyadını ekleyin, Emory Bieber diye cevap veriyor. Ve bir başka röportajında Justin Bieber tekrar sorulunca dünya üzerindeki en tatlı surata sahip çocuk. Kendimi sapık gibi hissediyorum. Çünkü ona crush'ım var diyor. Aslında bunu söylediği tarihte Selena da henüz 18 yaşına basmış değil. Ama çok da kalmamış. Bir sorun daha var. Nick Jonas'a geri dönmüş olması. Kiss and Tell albümüyle müzik piyasasına fena olmayan bir giriş yapmış
Ama Disney kızı imajından kurtulup devlerle yarışmaya başlaması kolay görünmüyor. İşte bu noktada Scooter Mandy işbirliği devreye giriyor. Önce Selena'nın YouTube'a yüklediği videoda telefonunun arkasındaki vesikalık gibi küçük detaylar yerleştiriliyor. Bir yandan yaş farkının yol açabileceği tepkiler kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Oh, brother. He's little. He's like my little brother. Şunu belirtmem lazım. Maalesef Hollywood dünyasında yaşın pek bir önemi yok. Önceki videodan da bildiğiniz gibi bu çocuklar ünlü oldukları andan itibaren yetişkin gibi yaşamaya başlıyor. Yetişkinlerle sevgili olmakta bir problem görmüyorlar. Bu ikilinin arasındaki 2 yaşta dolayısıyla pek sorun olmuyor. Yılın geri kalanını beraber geçiriyorlar. Cadılar Bayramı, Şükran Günü, bir takım date'ler, klasik paparazzi fotoğrafları ve Justin'in meşhur Serenad'ı. İkili o kadar ideal gençlik ilişkisi enerjisi yayıyor ki çoğu ergenlik çağında olan hayranlarını mest ediyorlar. Selenatorlar ve Belieber'lar güçlerini birleştiriyor. Bu çifte Jelena ismini takıyorlar. Milyonların idolü olan Selena artık 10 milyonların idolü haline geliyor. İkinci albümü A Year Without Rain, Billboard müzik listesinde 4. sıraya kadar çıkıyor. 2 tane single'ı top 20'ye giriyor. Aslında ikili hala sevgili olduklarını açıklamış değil ama kırmızı halılarda beraber takılıyor, kameraların önünde öpüşüyor ve doğum günlerini beraber kutluyorlar. Justin turnede olduğu için beraber görüntü veremedikleri zaman da Twitter'dan birbirlerine aşk dolu mesajlar atarak konuşulduklarından emin oluyorlar. 22 Mart 2011'de Selena bir kez daha Ellen'a çıkıyor. Ellen 5 ay önce küçük kardeşim gibi dediğini hatırlatıp Selena'yı biraz sıkıştırıyor. Selena'nın tepkisi beni hapse atmayın demek oluyor ve sonuç olarak Justin'le ilişki yaşadıklarını bu sefer inkar edemiyor. Ama dediğim gibi bu ilişki bir menajer projesi. Nisan ayında Selena'nın Nick Jonas'ı görmek için Los Angeles'a gittiği ortaya çıkıyor. Justin de bu sırada boş durmuyor. Henüz 16 yaşında ve milyonlarca genç kız hayranı olmasının ekmeğini yemekle, hayranlarıyla flört etmekle meşgul. Tabi bunlar ortaya çıkıp proje ilişkileri zarar görünce menajerler yine devreye giriyor. Selena, Justin turnesinin Malezya ayağındayken uçağa atlayıp yanına gidiyor. Böylece Jelena tekrar gündemde yerini alıyor. Selena Twitter'da TT oluyor. Ardından basına şöyle bir fotoğraf servis ediliyor. Bu Justin Bieber'ın telefonu. Duvar kağıdında da Selena var. Yavaş yavaş ikisinin de albümünün çıkacağı zamanlara yaklaşıyoruz. Kasım'da Justin'in Under the Mistletoe albümü çıkacak. Haziran'da da Selena'nın When the Sun Goes Down albümü. O yüzden yılın geri kalanında Jelena her yerde. Denizde romantik dakikalar, bir ayak masajı, parkta içleri ısıtan anlar, ödül törenleri, çeşitli yerlerde magazincilere yakalanma, eller kirliyken garip bir öpücük, halı saha. MTV Video Müzik Ödülleri'nde Justin ve Drake'in ödülünü Selena sunuyor. Justin çatallaşmaya başlayan sesiyle şöyle diyor. Nice to meet you. I'm Justin. You're very beautiful. Maybe we go out sometime. Tabii o zamanlar çıkma teklifi diye bir şeyin hala yürürlükte olduğu yıllar. 20 Haziran'da Selena Radyo Mojo'ya konuk oluyor. Sunucu Justin Bieber'la ilişkinizi ne zaman duyurdunuz diye sorunca Selena utangaç bir şekilde duyurmadık diyor. Sadece arkadaş mısınız sorusuna evet diye cevap verince sunucu benim arkadaşlarım bana ayak masajı yapmıyor diyor. Selena noktayı şöyle koyuyor. It's obvious. You don't have to ask me. Okay. Birkaç gün sonra da Justin Instagram'a şu fotoğrafı atıyor ve Selena'nın albümü When the Sun Goes Down çıkıyor. Bu albümde önceki gibi Selena Gomez'in grubu The Scene'le beraber kaydediliyor. O alışkın olduğumuz Disney sound'u hala devam ediyor. Zaten daha önce single olarak yayınlanan Who Says'le beraber Love You Like a Love Song da hit oluyor. Albüm Billboard müzik listesinde 3. sıraya kadar çıkıyor ve Selena Gomez'in grubunu geride bırakıp solo olarak devam etmesinin önünü açıyor. Selena vakit kaybetmeden turneye çıkıyor. O zamanlar önceki videodan çok hakim olduğunuz sağlık sorunları henüz başlamamış. Bağımlılık konusu gündemde değil. İlk konserde ona Justin Bieber de eşlik ediyor. Destek oluyor. Selena'nın ödül aldığı Teen Choice ödüllerinde de aynı şekilde. Justin Bieber o zaman o kadar ünlü ki Selena Gomez'i basında Justin Bieber'ın sevgilisi olarak anmaya başlıyorlar. Bu durum senelerce böyle devam ediyor. Ve Jelena, Selena Gomez'in kariyerinin yapı taşı oluyor. Selena Gomez gibi bir kızın, Disney Channel İkiz Prensesler bitirme okulu mezunu sevimli kızın ne yapması lazımdı? Justin Bieber'la çıkmaya başlayana kadar kendine ait gerçek bir kimliği yoktu. Kim olduğu değil, kim olmadığı üzerinden tanımlanıyordu. Miley Cyrus ya da Demi Lovato olmayan kız. Basın acımasız.
Ama Selena Gomez'i bu noktaya getiren tek etken tabii ki basının yazdıkları değil. When am I gonna be good just by myself, not needing anybody to be associated with? Selena'nın Disney imajından sıyrılıp adını duyurmasının yolunun Justin'den geçtiğini gören Mandy, basınla el ele verip tüm stratejisini bunun üzerinden kuruyor. Justin de küçüklüğünden beri hayranı olduğu Selena ile hayallerinin ilişkisini yaşıyor. Belli bir ölçüde yalan da olsa tamamen gerçeğe dönüşmesi an meselesi. Justin'in tamamen profesyonelce el verdiği başka insanlar da var. Mesela Carly Rae Jepsen. Şubat 2012'de yayınlandığı an yeri yerinden oynatan Justin'li, Selena'lı, Ashley Tisdale'li Call Me Maybe videosu aslında bir PR çalışması. Neyse konumuza dönelim. 2011 yılında Jelena için coşan bir hayran var. Evet, o kişi gelecekte Justin Bieber'la evlenecek olan Hailey Baldwin'den başkası değil. 2012 Selena ve Justin için çok özel bir yıl. Çünkü bir PR projesi olarak başlayan ilişkileri gerçeğe dönüşmüş durumda. Zaten bu ilişkinin herkesi bu kadar ikna etmesinin sebebi en başından beri aralarında çıkan gözle görülür kıvılcımlar. Bu dönemde eskisi gibi romantik sahil anları ya da havuz başında öpüşmeler görmüyoruz. Onun yerine pek de iyi görünmedikleri gece kulübü fotoğrafları ve güvenlik kamerası görüntüleri basında yerini alıyor. 2012 ile ilgili kulağımıza gelen bilgilerin hepsi spekülatif. Sürekli ayrılıp barıştıkları, gelgitli bir ilişki yaşadıkları biliniyor. Selena, oyunculuk kariyerini ilerletmenin ve tatlı gençlik filmlerinin ötesine geçmenin gayretinde. Bunun için tartışmalı yönetmen Harmony Corinne'in çok tartışmalı filmi Spring Breakers'da oynuyor. Rol arkadaşları ise Disney kızı imajını aynı Miley gibi balyozla yıkan Vanessa Hudgens, Ashley Benson ve James Franco. 2018'de 5 kadın tarafından tacizle suçlanan James Franco'nun muhtemelen hayallerindeki hayatı deneyimleme şansı bulduğu bu filme yakıştırabildiğim en kibar sıfat deneysel. Filmin galasında James Franco ve Selena Gomez'in yakınlığı Jelena çiftiyle ilgili ayrılık söylentilerini başlatıyor. Ve 29 Ekim'de Justin'in attığı şu post söylentileri doğruluyor. Caption olarak yazdığı linkse kelimesi bekar anlamına gelen single kelimesinin anagramı. Bu noktadan sonra Justin'in Selena ile beraberken hiç beraber görülmediği eski arkadaşlarıyla tekrar takılmaya başladığı dikkatlerden kaçmıyor. Mesela Miley Cyrus. Ya da 2012'nin başında Selena'nın Justin'i kullandığına dair göndermeli bir tweet attıktan sonra Justin tarafından arkadaşlıktan atılan çocukluk arkadaşı Chess Summers. Ve geliyoruz olayları başlatan güne. 7 Kasım. Justin Bieber'ın sahne aldığı Victoria's Secret şovunun çekildiği gün. 4 Aralık'ta yayınlanacak olan şovda 18 yaşına o sene basmış Justin'in podyumda yürüyen modelleri süzerek şarkı söylemesinin bugün çok tatlı görünmediğini söylemem lazım. Justin bu şov sayesinde o zamanlar piyasaya yeni giren ünlü model Barbara Palvin'le tanışıyor. 8 Kasım'da ikili başka arkadaşlarıyla da beraber Broadway'e Aslan Kral müzikalini izlemeye gidiyorlar ve çıkışta eve geçiyorlar. Peki bizim bundan nasıl haberimiz oluyor? 9 Kasım'da Selena Gomez'in Twitter'a attığı fotoğraf sayesinde. Selena Gomez'in bu fotoğrafı paylaşması, Justin'in onu Barbara Palvin'le aldattığını ifşası olarak yorumlanıyor ve internet çalkalanıyor. Çiftin fanları güya aldatan adam Justin'e ve Barbara Palvin'e düşman kesiliyor. Barbara ölüm tehditleri alıyor. Barbara herhalde. Barbara, manken olan. Barbara aralarında hiçbir şey olmadığına, sadece fotoğraf çekildiklerine ve halihazırda zaten erkek arkadaşı olduğuna dair açıklamalar yapıyor ama nafile. İlerleyen günlerde Selena Gomez'in arkadaşları da dramaya dahil oluyor. Justin'e aptal diyenler, başına gelen en iyi şeyi yani Selena'yı kaybettiğini söyleyenler, yaşıyla dalga geçenler ve Selena'ya hak ettiği saygıyı göstermediğini ima edenler. Burada asıl olay Justin'in Selena Gomez'den ayrılır ayrılmaz Barbara Palvin'le takılması aslında. Çünkü ikilinin ilişkisinin bittiği kesin. Justin 11 Kasım'da Believe turnesinin bir konserinde Justin Timberlake'in Britney Spears'ın üzerinden kariyerini inşa etmek üzere çıkardığı Cry Me a River şarkısını seslendiriyor. Yani Selena'ya arkamdan istediğin kadar ağla diyor. Selena da boş durmuyor. Aralık ayında Taylor Swift'in I Knew You Were Trouble şarkısı eşliğinde arkadaşlarıyla beraber dans ettiği bir video yayınlıyor. Kısacası Justin belası geliyorum dedi, ben göremedim diyor. 2013'te Selena ilk solo albümünün hazırlığında. Ocak'ta yeni albümünü tanıtmak için stüdyoda çektirdiği fotoğraflarını "Bu mutsuz bir serenat" yazarak paylaşınca albümü Justin Bieber'la ayrılıkları hakkında olacağı anlaşılıyor.
Bu posta "Artık geriye bakmak yok" tweet'i, Justin Bieber tişörtlü hayranlığıyla verdiği poz ve I Knew You Were Trouble şarkısına eski grubuyla yaptığı cover eşlik ediyor. Aynı Justin gibi o da Justin Timberlake'in Cry Me a River şarkısını seslendirmeyi ihmal etmiyor. Şarkıya başlamadan önce şöyle diyor. I've kind of been through a lot past couple months and it's been really interesting and fun at the same time and weird and sad but cool. Ve Selena aynı ay Golden Globes'ta Barbara Palvin'le tanışıp fotoğraf çekiliyor. Fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar hiçbir zaman yayınlanmıyor. O yüzden elimizde sadece şunlar var. Önümüzdeki aylarda her ikisi de başka insanlarla görülmeye başlıyorlar. Ve Justin'in Britney Spears vari çöküş dönemi bu sene başlıyor. Önce basına madde kullanırken fotoğrafları servis ediliyor. Ortamdaki bir arkadaşı tarafından çekilmiş olan bu görüntüleri kimin servis ettiği bilinmiyor. Hayranlarının desteğini de bu sebeple büyük ölçüde kaybeden Justin için 2013 senesi korkunç bir sene. Ocak ayında Billboard Müzik Ödülleri'nde ödül almak üzere sahneye çıktığında kalabalık tarafından yuhalanması Justin için kayışın koptuğu an oluyor. Zar zor konuşmasını tamamlayan Justin'in gözlerinin dolduğu güneş gözlüğünü çıkardığında anlaşılıyor. Bu dönemde Justin çevresine ondan sadece çıkar sağlamak isteyen akbabaları dolduruyor. Britney videosunu izlediyseniz bu konsepte aşinasınızdır. Bu insanlar Justin'in evini koca bir parti evine çeviriyor ve verilen devasa partilerin ardından masalardaki her şeyin fotoğraflarını basına servis ediyorlar. Basında 15 yaşında ünlü olmuş ve kendini kaybetmiş bu çocuğun tepesine binme fırsatını tabii ki kaçırmıyor. Bu dönemde Justin turneye çıkıyor. Ama psikolojik olarak pek iyi değil ve bağımlılıkla mücadele ediyor. Konserlere geç çıkıyor, çıkışta soluğu doktorlarda alıyor. Ve bir gün Londra'da paparazzilerden kaçarak arabasına binmeye çalışırken paparazzilerden bir tanesini itiyor. İttiği kişi ona durmaksızın küfredince arabadan geri inip "Ne dedin sen?" çıkışı yapıyor ve koruması tarafından kontrol altına alınıyor. O zamanlar Justin Bieber'dan nefret etmek bir trend haline geldiği için bu görüntülerin her bir noktasıyla dalga geçiliyor. Justin de Twitter'dan "Çok zor bir hafta geçiriyorum ve paparazzilerin kameralarını burnuma sokması işleri daha da zorlaştırıyor. Bir daha böyle bir şey yaşanmasına izin vermeyeceğim" minvalinde bir açıklama yapıyor. Bu sırada Selena da ayrılığın acısını Justin'den çıkarmakla meşgul. Arkadaşlarıyla "Erkek arkadaşın aşağılık bir herif" sözleriyle başlayan Everybody Knows şarkısıyla yeni bir dans videosu yayınlıyor. 18 Mart'ta Spring Breakers filmini tanıtmak için David Letterman'a çıktığında kendisine Justin Bieber soruluyor. Selena'dan "Artık beraber değiliz" cevabını alan David Letterman, onu en son ağırladığımda biraz tartıştık ve onu ağlattım diyor. Selena Gomez'in cevabı şu oluyor. Well, then that makes two of us. Ama sorun şu ki, Jelena dönemini geride bırakmış Selena, açıklamalarının çektiği ilgiyi satışa çevirmekte zorlanıyor. Yeni single'ı Come and Get It, Billboard müzik listesine 117. sıradan giriyor. Eski başarısını yalnızken bulamayacağından endişelenen Selena, çareyi eski defterleri tekrar açmakta buluyor. Uçağa atlayıp soluğu turnesinin Norveç ayağında olan Justin Bieber'ın yanında alıyor. Justin Instagram'da şu fotoğrafı paylaşıyor. Hem herkesin bu barışmayı konuşmasının hem de Come and Get It'in klibinin çıkmasının etkisiyle şarkı listelerde 6. sıraya kadar yükseliyor. Ki aslında ikili ilişkiye tekrar başlamış değil. Selena 11 Mayıs'ta hala bekar olduğunu açıklıyor. İkisi de başka insanlarla görüşmeye devam ediyorlar. Selena bu sefer eski rol arkadaşı David Henry ile görülüyor. Justin de Jordan Ozuna isimli bir modelle. Ama bir yandan birbirleriyle de görüşüyorlar. Beraber sinemada görülüyorlar. Selena'nın ayrılıktan bolca bahsedeceği Stardance albümü çıkmak üzere. Çıkmadan önce Love Will Remember şarkısı sızdırılıyor. Şarkının başında Justin Bieber'ın Selena Gomez'e gönderdiği bir ses kaydı var. I love you so much. Just wanted to let you know that you are my princess. Ama şarkının bu versiyonu yayınlanmıyor. Yayınlanmadan önce Justin'in sesi kesilip atılıyor. Justin Bieber kalp kıran yazarak şu fotoğrafı paylaşıyor. What do you see when you look in the mirror? Why are they so deep? Still working on what I see in the mirror, I suppose. Selena'nın hayattaki en büyük sınavı özgüvenle. Aslında kendine ve zamanla hak ettiği başarıya erişeceğine güvense belki zirveye tek başına çıkacak. Ama kendine olan inançsızlığı ona ismi eski sevgilisiyle yan yana gelmediği sürece başarısız olacağını düşündürüyor. Tabi bu dönemde Justin'den nefret etmenin gençler arasında yeni moda olması da Selena'nın lehine işliyor. Justin, All That Matters şarkısının klibinde partneri olarak Caitlyn isimli bir kızı oynatıyor. Bunun üzerine Selena şöyle bir fotoğraf paylaşıp "Sadece Latinlerden hoşlandığını sanıyordum" yazıyor ve hayranlarını Caitlyn'in üstüne salıyor.
Caitlyn, Cosmo'ya verdiği röportajda sadece işimi yapıyordum diyor. Selena durmuyor. Poligona gidip üstünde eski sevgili yazan bir hedefe ateş ettiği görüntüleri paylaşıyor. Justin'in kariyeri tüm nefrete rağmen fena gitmese de psikolojisi yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. Brezilya'da izinsiz grafiti yapmaktan ceza alıp yine manşetlerde yerini alıyor. Bir yandan işsiz güçsüz, parazit bir arkadaş grubuyla beraber modeller ve striptizcilerle partilemekle meşgul. Hatta bir noktada çarşaflar içinde saklanmaya çalışarak genel evden çıkarken görüntüleniyor. Justin'in aksiyonları bu ama açıklamaları bambaşka. Aralıkta verdiği bir röportajda All That Matters'ı Selena'ya yazdığını açıklıyor. Bu açıklamanın ışığında şarkının sözlerine baktığımızda resmen Selena'ya yazılmış bir serenat görüyoruz. Önceki videodan biliyorsunuz ki 2014'ün Ocak ayı Selena Gomez'in rehabilitasyona yattığı ay. 2 Ocak'ta ikili tekrar beraber görülüyor. Selena'nın rehabilitasyon merkezine gittiği 4 Ocak'ta ise Justin şu fotoğrafı paylaşıyor. Ama o sırada Chantel isimli bir modelle beraber. Limitsiz partilemeye devam. Bela geliyorum diyor ve 23 Ocak'ta geliyor. Justin madde ve alkol etkisinde araç kullanmaktan gözaltına alınıyor. Ve bu haber manşetlerde Justin'in meşhur mugshot'ıyla beraber yerini alıyor. Dediğim gibi bu dönemde Justin en çok nefret edilen isimlerden biri. Ünlülerin kariyerleri için Justin'le görülmek büyük bir risk. Elini taşın altına koyan isim Ariana Grande oluyor. Bir röportajında hayatımda gördüğüm en görünür ve aynı zamanda en izole insan diyerek Justin'in ne kadar yalnız olduğundan bahsediyor. Tabii bunu yapmasının bir sebebi var. Çünkü Ariana da o sırada Justin'in menajeri Scooter Braun'la çalışıyor. Artık Justin'in imajı için Selena ile görülmeye her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Hayranların gözünde kendini aklayabilmesinin tek yolu bu. Selena'nın yeni filmi Behaving Badly vizyona girmeden önce menajerler arka planda yine el sıkışıyor. 3 Mart'ta Justin Instagram'da Selena'nın kırmızı halı fotoğraflarını paylaşıyor. 7 Mart'ta ise şu dans videosunu yayınlıyorlar. Şimdi bu noktada daha önce zaten konuştuğumuz bir konudan bahsetmem lazım. Hailey Baldwin. Biliyorsunuz Hailey, oyuncu Stephen Baldwin'in kızı. Ama o zamanlar kendisi ünlü değil. Zaten Justin'le tanışmaları 2011 yılının Şubat ayında babası aracılığıyla gerçekleşen bir ünlü hayran tanışmasından başka bir şey değil. Hatta Hailey o zamanlar Team Jelena'nın bir üyesi. Aynı zamanda ünlülerin dünyasına girmeye ve babasının gölgesinden çıkmaya hevesli bir kız. Geçen senelerde Justin'le tanışıklıkları merhaba seviyesine devam ederken Cody Simpson gibi bazı genç ünlülerle ilişki yaşıyor. Hatta yine 2011 yılında Justin ve Selena'nın kapağında olduğu dergiyle poz vermesinin sebebi de bu. Çünkü kapakta Cody Simpson da var. Hailey, kimsenin ne dediği umurumda değil. Justin Bieber ve Selena Gomez'in beraberliği gençlik rüyasının tanımı şeklinde destekleyici hayran tweetleri atmaya devam ederken Justin'le arkadaşlıkları da ilerliyor. Dolayısıyla Selena ve Justin ayrıldığında Hailey Justin'in tarafını seçiyor. Selena, Justin'e göndermeli dans videosunu yayınladığında Hailey, Selena'nın birini dislemek için dans koreografisi öğrenmesinin çocukluk olduğunu ima ettiği bir tweet atıyor. Justin'in ruhsal olarak çöktüğü ve imajının yerle bir olduğu dönemde iyice yakınlaşıyorlar. Justin ilacı dine dönmekte bulununca beraber kiliseye gitmeye ve sık sık dışarı çıkmaya başlıyorlar. Genelde yanlarında Hailey'nin kankisi Kendall Jenner da var. İşte 2014 böyle karmaşık bir sene. Bir yandan Selena ve Justin ilişkisinin ne olduğu belli değil. Bir yandan kamera arkasında yeşermeye başlayan başka aşklar var. Mesela Justin piyasaya yeni çıkardığı şarkıcı Madison Beer'la stüdyoda fotoğraf çekilince Selena ani bir kararla uçağa atlayıp stüdyoya gidiyor. Bu dönem Selena'nın kıskançlık krizi ve intikam dönemi. Çünkü ikili bir yandan görüşse de ilişkiye asla başlamıyorlar. Justin bu sefer de Giovanna Ventura isimli bir model kızla beraber. Selena bunun acısını Instagram'da çeşitli yorumlar atarak çıkarıyor. Justin için Selena'yı geri kazansan iyi olur yazan birine hayır, o modelleri tercih ediyor diye karşılık veriyor. Başka birine de o modellerle daha mutlu yazıyor. Aynı minvalde bir yorum daha yapıp sonuna şöyle ekliyor. Ben fazla normalim. Justin'in sürekli farklı kızlarla takılmasını eleştiren bir postu beğeniyor. Selena'nın Justin'i desteklediğini iddia eden birinin postuna da şu ana kadar anlattığım her şeyi doğrular şekilde Hollywood hayatı hiçbir zaman gerçek değil. Hiçbir zaman yazıyor. Aslında Selena'nın da evde oturup Justin'i beklediği falan yok. O da bir iş insanının yatında Cara Delevingne'le beraber tatil yapıyor. Orlando Bloom'la garip sarhoş fotoğraflar veriyor.
Justin 30 Haziran'da Instagram'da şu fotoğrafı paylaşıyor. Aslında Justin ve Orlando arasındaki düşmanlığın geçmişi 2013'e kadar uzanıyor. O dönemde Orlando Bloom'un eşi olan model Miranda Kerr'in onu Justin Bieber'la aldattığına dair bir dedikodu çıkıyor. Dedikodu güvenilir bir kaynaktan gelmiş olacak ki Orlando muhtemelen bu bilginin ışığında boşanma davası açıyor ve bir kulüpte karşılaştığı Justin'i yumrukluyor. Miranda ise senelerce Justin'le beraber olduğu dedikodusunu yalanlamakla uğraşıyor. Neyse, 2014'e geri dönelim. Çoktan pimpon topuna dönmüş olan Jelena ilişkisi hala benzer bir noktada. İhtiyaç halinde devreye sokulmak üzere cepte. O dönemde bir dedikodu sayfasında yayınlanan isimsiz dedikoduya bir bakalım. Büyük bir oyunculuk kariyeri istiyor. Yıllardır oyuncu ama hala başrol kapamıyor. Geçtiğimiz birkaç senede 50 milyon dolar hasılatı aşabilen ender filmleri ya animasyon ya da başka oyuncuların yancısı oldukları. Üstüne teklif de yağmıyor. Onun yaşındaki başarılı oyuncular çekim aşamasında olan yarım düzine projede çalışıyor. Jennifer Lawrence'ın 10 projesi var. Bizim oyuncu 1. O da beklemede. Bu yüzden vaktini büyük oyunculuk kariyerine harcaması lazım, değil mi? Seçmelere, kendi senaryolarını yazmaya ya da meziyetini geliştirmek için oyunculuk derslerine. Hayır, o sadece alışveriş yapıyor, tatile gidiyor, partiliyor ve o çocukla tekrar çıkıyor. Neden? Arkadaşlarına göre adı ve fotoğrafları düzenli olarak manşetlerde olduğu sürece başarılı olduğunu düşünüyor. O çocukla olmak ya da diğer ünlülerle takılmak fark edilmesini garanti ediyor. Bu onları umursadığı anlamına gelmiyor. Manşetlerde olması gerektiği zaman onlara geri dönüyor. Ün onun için her şey. İşleri bu sayede kapacağını düşünüyor. Yazının çok acımasız olduğunun farkındayım. Sonuçta ünlüleri isim vermeden ifşa eden bir dedikodu sitesi. Ama o dönem için pek de haksız sayılmaz. Üstelik oyunculuk kariyerine odaklanmak için müziği bırakmaktan bahsetmişken. Bu yüzden bir sonraki filmi Rudderless yayınlanmadan önce Justin Bieber'dan yeni bir Jelena fotoğrafı geliyor. İkili özel jetle Kanada'ya gidiyor ve paparazzilerin hiçliğin ortasında onları bulup fotoğraflarını çektiğine inanmamız bekleniyor. Artık bu ilişki Selena'nın basında konuşulmasını sağlasa da imajına zarar vermeye başlıyor. Sadece hayranları ve basın değil, arkadaşları da bu kız neden rezil Justin'e dönmekte ısrar ediyor diye sormaya başlıyorlar. Selena önceden planladığı şekilde hemen Heart Wants What It Wants şarkısını yayınlıyor. Kısaca gönül ferman dinlemiyor diyerek bu sorunun cevabını vermiş oluyor. Şarkının başında şöyle bir monolog var. I know him though, and I know that I know his heart, and I know what he would do to hurt me. Şarkıdan bahsettiği bir röportajında bu sene ilk defa Justin tarafından sürekli reddedildiğini söylüyor. Çok iyi olmayan bazı seçimler yaptım. O da yaptı diyor. Şarkıyı seslendirdiği performansında ise Justin'e bir sürü gönderme yapıyor. Justin de bu gönderme yarışından geri kalmıyor. What Do You Mean şarkısında Selena tarafından cepte görüldüğünü anlatıyor. Başından beri bana sahiptin. Bitmesine izin vermeyecektin diyor. Love Yourself'te de arkadaşlarımdan nefret ettiğini söyledin. Ama sorun onlarda değil, sendeydi diyor. Ve Selena'yı Instagram'da takipten çıkıyor. Bunun çok spesifik bir sebebi var. Hailey Baldwin. Jelena ara ara görüşmeye devam etse de artık kendi yollarına bakıyorlar. Justin-Hailey ilişkisi iyice ilerliyor. Ama Justin'in skandallar kraliçesi olmayı bırakıp sağlam bir ilişkiye adım atmaya niyeti yok. Sürekli beraber olduklarını yalanlıyorlar. Zaten önceki videodan bildiğiniz gibi olaylı Coachella gecesinde Selena çok sarhoş olunca Justin, Hailey ve Kendall'la eğlenmek yerine Selena'nın yardımına koşuyor. Haziran'da Justin bir modelle tatile çıkıyor. Bu tatilde çekilen çıplak fotoğrafları basına servis ediliyor. Justin Ekim'de bir röportaj sırasında Selena sorulunca karanlıkta kalan pek çok şeyi aydınlatıyor ve ilişkilerinin ne derece toksik olduğunu ifşa ediyor. Mesela yeni ilişkilerinde bazı şeyleri söylemekten çekindiğini, söylerse karşıdan çok büyük bir tepki alacağını düşündüğünü ama söylediğinde ne var ki bunda gibi bir tepkiyle karşılaştığını söylüyor. Gençlere şakayla karışık aşık olmayın tavsiyesi veriyor. 18 yaşında Selena ile beraber yaşamaya başladığını, tüm kimliğini Selena üstüne kurduğunu ve bu yüzden hayal kırıklığına uğradığını anlatıyor. Ama şunu da ekliyor. Sana bu kadar bağlandıysam, ölürsen ya da başına bir şey gelirse mahvolurum. Devam edemem. Kasım'da Selena'nın bir hayranı arkadaşına hangi albüm olacağı konusunda kararsız olduğuyla ilgili bir post atıyor. Justin'in Purpose albümü mü? One Direction'ın Made in the AM albümü mü? Selena Made in the AM alması gerektiğini söylüyor. Justin ve Hailey de bir yandan işleri iyice ilerletiyor. Birbirlerinin aileleriyle tanışmaya, tatillere çıkmaya başlıyorlar. Her şey karıştı biliyorum
Ama üzgünüm, daha da karışacak. Şubat ayında Justin, Hailey'i üzmek istemiyorum, ya evleneceğim kadın oysa gibi garabet bir açıklama yaptıktan sonra bildiği yoldan devam ediyor. Hailey de sorulan sorulara birbirimize sadık bir çift değiliz diyerek cevap vermek zorunda kalıyor. Justin, Mart'ta verdiği bir konserde Selena'nın Revival turnesindeki halinin birebir aynısı gibi görünen bir dansçıyla dans ediyor. Nisan'da ise Selena ile öpüştükleri eski bir fotoğraflarını paylaşıyor. PR için mi yoksa geri dön çağrısı mı bilemiyoruz. Ama muhtemelen ilki. İlerleyen aylarda Selena da Justin de yeni ilişkilere başlıyorlar. Selena, We Don't Talk Anymore şarkısını beraber yaptığı Charlie Puth'la, Justin de Lionel Richie'nin kızı model Sofia Richie ile. Charlie Puth da görür görmez Selena'nın büyüsüne kapılanlardan biri. İlişkileri sırasında sahnede diye bağıracak kadar. Ama şarkının yayınlanması ve klibin çekilmesine kadar geçen sürede olanlar oluyor. Selena Charlie'yi terk ediyor. Selena klipte neden oynamıyor diye soran takipçisine de We Don't Talk Anymore, yani artık konuşmuyoruz diye cevap veriyor. Daha sonra sahnede küfrettiği Justin'den özür diliyor ve Selena'ya yazdığını sonradan açıkladığı Attention şarkısını yayınlıyor. Şarkıda şöyle diyor: sadece ilgi istiyorsun, kalbimi değil. Belki de benim yeni biriyle olmam fikrinden nefret ediyorsun. Seni aşamadığımdan emin olmak istiyorsun. Buraya kadar çok sorun yok ama Charlie pek zeki bir arkadaşımız değil. Şarkının aslında gayet açık olan sözlerini biraz daha açıklamak üzere Genius YouTube kanalına konuk oluyor ve burada sıvıyor. Selena'nın manipülasyon taktiklerini anlatmak isterken mevzuyu gösterip elletmedi gibi korkunç bir yere bağlıyor. Abarttığımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Benim benzetmem Charlie'nin dediklerinin yanında hafif bile kaldı. Justin için de işler pek iyi gidiyor sayılmaz. Sofia Richie ile Instagram'da fotoğraf paylaşmak gibi bir hataya düşüyor ve Jelena fanlarının lincine uğruyor. Selin Moon ve Eylül Sisa, şu an buradaysanız selamlar. Justin'in nefreti kesmezseniz Instagram hesabımı gizli yaparım tehditleri işe yaramıyor tabi. Fanlar Sofia'yı gömüp Selena'yı yücelten postlar hazırlamak için kolları sıvıyor. Bu durumu fırsat bilen Selena konuya şöyle dahil oluyor: nefreti kaldıramıyorsan sevgilinin fotoğraflarını paylaşmayı bırak. Lol. Bunlar ikinizin arasında özel kalmalı. Fanlarına sinirlenme. Onlar seni seviyor. Bu sözleri unutmayın. İlerleyen yıllarda tekrar karşımıza çıkacak. Justin şöyle cevap veriyor: beni ilgi çekmek için kullanan insanların hala bu tarafı işaret etmeye çalıştığını görmek komik. Üzücü. Sevgiler. Selena durmuyor. Birden fazla kez aldatanların, affeden ve destek olanları işaret etmesi komik. Fanların sinirlenmesine şaşmamalı. Üzücü. Sevgiler. Dedikten sonra beğendiği post şu: Selena'nın Killing with Kindness klibi Justin'in Company klibinden daha çok izlendi. Ve şu: yetişkin bir kadını elinde tutamadığında 18 yaşından küçük bir kıza kalırsın. Postta bahsedilen kişi o zamanlar 17 yaşında olan Sofia. Ama yetişkinken 17 yaşındakilerle çıkan tek kişi Justin değil. Onu da biliyoruz. Tüm bu dramanın sonunda Selena fanlarına teşekkür postu atıyor. Ve perde kapanıyor. Derken Sophie de alakasız bir hamle yapıyor. Justin'in fanlarının Justin'in Hailey'e ayıp ettiğini kabul etmemek için Hailey'i saplantılı bir kız gibi gösterdiğini söyleyen posta şöyle yazıyor: yine de Hailey Justin'i hak etmemişti. Bunlardan çok daha olgun lise dramaları gördüğüme yemin edebilirim. Ama durun, daha bitmedi. 2016 yılı kapanmadan bir skandal daha çıkıyor. Orlando Bloom ve Selena Gomez'in öpüşme görüntüleri. Orlando o sırada Katy Perry ile sevgili. 2017 yılı Selena için yeni bir ekran ön ilişkisiyle geliyor. The Weeknd, yani gerçek adıyla Abel. Aslında Abel'ın da o vakte kadar Bella Hadid'le Jelena gibi uzun süredir devam eden bir ilişkisi var. Zaten Abel'ı pek çok açıdan Justin'e benzetebiliriz. Ama onun çocuk yaşta ünlü olup bu yüzden kafayı yememiş olması gibi bir gerçek var. Kendisi dümdüz bir çapkın ve sektörde mimli bir madde kullanıcısı. Selena, Abel'la yine PR'ın ve gerçeğin, doğrunun ve yalanın iç içe geçtiği bir ilişki yaşıyor. Kırmızı halılara beraber katılıyorlar, beraber köpek sahipleniyorlar ve aynı eve çıkıyorlar. Bu dönemde Selena normalde yaptığı elektronik müzik soslu pop şarkılarını bırakıyor. Bad Liar ve Fetish gibi R&B tınılı alternatif single'lar çıkarıyor. Bu şarkılar eleştirmenlerin övgüsüyle karşılaşıyor ama ticari olarak pek başarılı olamıyor. Selena ve Abel ya da Selenatörlerin taktığı isimle Abelena 5 Ekim 2017'de son kez görüntüleniyor. Selena da bildiği yola geri dönüyor. Bu ilişkinin ardından da bir Instagram yorum beğenme faslı geliyor. Instagram modellerinin eş kalitesinde olmadığı, Selena'nın sadece Vogue kapağında bikiniyle poz verdiği, farklı biri olduğuyla ilgili fan yorumlarını beğeniyor.
Aslında bu yorumların tohumlarını 2016'nın Kasım ayında Amerikan Müzik Ödülleri'nde ödül alırken yaptığı konuşma sırasında Instagram'da vücutlarınızı değil kalplerinizi görmek istiyorum diyerek zaten kendisi atıyor. Bu ayrılığın ardından beklenen oluyor. Jelena geri dönüyor. Ve reputasyonu pek de iyi olmayan Abel'dan alınan hasarı kontrol etmek için rastgele bir parkta rastgele çocuklara kitap okumalı PR çalışmaları. Jelena başlıyor ama Hailey de denklemden çıkmış değil. Jelena'nın öpüşme fotoğrafları ve Justin'in babasının Jamaika'daki düğününe beraber katılmaları hakkında Hailey'nin yorumu şöyle: keşke insanlar bu sektörün ne kadar garip olduğunu anlayabilse. Bu gelgitlerden artık midesi bulananlar için rahat bir nefes Mart ayında geliyor. Justin ve Selena bir daha bir araya gelmemek üzere ilişkilerini bitiriyorlar. Çünkü Justin bir daha bu döngüye girmeyeceğinden emin olmak için çok büyük bir karar veriyor. Hailey'e evlenme teklifi ediyor. Bu ani evlilik bugün hala son bulmayan bazı spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Ama olsun. Jaylee çifti Eylül'de az kişinin katıldığı şık bir düğünle evleniyor. Selena da o yaz İtalya'da prodüktör Andrea Lervolino ile beraber. Ama bizim tanıdığımız Selena bazı fırsatları kaçırmaz. Düğünden bir ay sonra Lose You To Love Me isimli ayrılık şarkısını çıkarıyor. Ve bu şarkıda her şeyimi verdim ve sen bunu biliyorsun. 2 ayda bizi değiştin. Kolaymış gibi. Bana bunu hak ettiğimi düşündürdün diyor. Bu şarkının çıktığı gün Hailey'nin paylaştığı story ise şu: seni öldüreceğim. Ardından bu ekip şükürler olsun ki olaysız birkaç sene geçiriyor. Tabii Hailey ve Justin çifti için ani evliliklerini yürütmek kolay olmuyor. Justin'in bitmek bilmeyen toksik eski ilişkisinden aldığı hasarlar, mücadele ettiği bağımlılıklar, içinde çocuk yaşta tonlarca para ve şöhrete kavuşmanın yarattığı boşluk hissi. Selena nostalji denizlerinde yüzerken Justin Bieber'ın vücudunun paylaşıldığı bir fotoğrafı ve ikilinin eski bir fotoğrafını beğeniyor. Benzer bir durumu Justin de yaşıyor. Hailey ve kendisi hakkında yapılan yalan bir haberle dalga geçmek için attığı story'de solda görünen Google arama geçmişinde Selena'nın eski bir Coachella performansı var. Daha sonra karımla benim Coachella performansımı izledik. Arkasından otomatik olarak o video açılmış diye açıklama yapıyor. İfşa bloglarına gelen dedikodu şöyle: Justin hala Selena'nın etki alanından tam olarak çıkabilmiş değil. Çocuk yaşta aşkı ve tutkuyu acı çekmekle özdeşleştirdiği için sağlıklı bir ilişki ve sakin bir evlilik hayatı Justin'i bir türlü tatmin etmiyor. Selena da artık Justin'in avucunun içinde olmadığı gerçeğini kabul etmekte zorlanıyor. 5 Kasım 2019'da Bella Hadid ve artık Bieber soyadını taşıyan Hailey bir Cadılar Bayramı partisinde bir araya geliyor. Tam bu dönemde Selena eski sevgilisinin eski sevgilisi olan Bella'yı takibe alıyor. Ve ayın ilerleyen günlerinden birinde Bella'nın paylaştığı bir fotoğrafın altına "nefis" yazıyor. Bella apar topar fotoğrafı siliyor. Bella'nın fotoğrafı silmesi hakkında Selena tamamen kadınları desteklemekten yana. Siz bunu nazikçe karşılayamıyorsunuz yazan bir kullanıcının postunun altına koşan Selena şöyle diyor: bu berbat. O günlerde Hailey'nin story'de paylaştığı söz ise şöyle: toksik biri artık seni kontrol altında tutamadığında başkalarının seni nasıl gördüğünü kontrol etmeye çalışır. Yalan bilgiler haksızlığa uğramışsınız gibi hissettirecek. Ama büyüklük sizde kalsın. Diğer insanların da aynı sizin gibi gerçekleri göreceğine güvenin. Bu birkaç sene Selena'nın All the Single Ladies dönemi. Ara ara Justin Selena'yı gerçekten üzmüş temalı TikTok'lara kalp atıp dramayı canlı tutsa da insanların kafasına yerleştirmek istediği hikaye kimseye ihtiyaç duymayan güçlü kadın hikayesi. Yalnızım ve mutluyum temalı yarım düzine TikTok'tan sonra Sex and the City repliğini kullandığı şöyle bir video çekiyor. Ve kendine düğün temalı bir doğum günü partisi düzenliyor. Partisi için Hailey ve Justin çiftinin düğün fotoğrafçısını tutuyor. Bu süreç evliliğini Selena'nın gölgesinde sürdürmeye çalışan Hailey için de kolay değil. Justin'in hayran kitlesine kendini bir türlü kabul ettirememiş, internette attığı her adım acımasızca eleştiriliyor. Met Gala kırmızı halısında Justin'le beraber yürürken kalabalığın attığı Selena sloganlarını duyuyor ve gözleri doluyor. Daha sonra bu olayla ilgili gözüme toz kaçmıştı diye açıklama yapsa da gerçekler ortada sanki. Hailey 2022'nin Eylül ayında Call Her Daddy isimli podcast'e katılıp birçok konuya açıklık getirmeye karar veriyor. Justin'le ilişkileri başladığı sırada Selena-Justin ilişkisinin kesin olarak bitmiş olduğunu söyleyip ikinci kadın iddialarını yalanlıyor. Ki biz bunu zaten biliyoruz. Selena'ya çok saygı duyduğunu söylese de
Geçen senelerde hayranlar onu zorbalarken Selena'nın bunu durdurmak için hiçbir açıklama yapmadığını ekliyor. Bunu duyan Selena vakit kaybetmiyor. 2022'nin Ekim ayında bir etkinlikte bu ikili bir araya geliyor. Poz fotoğraflar vererek düşmanlık iddialarını susturmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir sorun var. Senelerce atılan lafların yarattığı toksik fan kültürünü tek fotoğrafla bitirmek mümkün değil. Selena da bu gerçeğin tabii ki farkında. Ve 2023 yılının Şubat ayında o büyük TikTok draması gelip çatıyor. Bu dramanın tüm detaylarını daha önce konuşmuştuk. Selena'nın bikinili fotoğrafları sebebiyle şekilci bir zorbalığa uğradığı bu dönemde Hailey Bieber, Kendall Jenner'la beraber adalet yerini buldu temalı bir TikTok paylaşınca ortalık birbirine giriyor. Hailey hemen içeriğin Selena'yla hiçbir alakası olmadığını açıklıyor. Ama fanların ikna olmaya kesinlikle niyeti yok. Selena Gomez de Hailey'e Mean Girl ve Bitch yakıştırmalarının yapıldığı bir TikTok'a sorun yok. Bu tarz şeylerin moralimi bozmasına izin vermiyorum. Herkese kibar olun diye bir yorum atarak TikTok'un kendisi için çekildiği teorisini besliyor. Hatta seneler önce çekilen bir programdan alınan kesitten faydalanarak konuya durduk yere Taylor Swift'i de dahil ediyor. Söz konusu kesitte Taylor Swift'in adı geçince Hailey Bieber'ın yaptığı kusma hareketi var. Selena'nın yorumuysa şu: "Üzgünüm, en yakın arkadaşım piyasanın en iyisi olmaya devam ediyor." Bu kesiti atan hesap Hailey'e ördek adam diyen bir anti hesabı. Selena'nın stratejisi ise internetin en güçlü fan grubu olan Taylor Swift fanlarını konuya dahil ederek Hailey'i tarihe gömmek. Rüzgarı çok başarılı bir şekilde arkasına alan Selena, fırsat Bella Hadid'in de kapısını çalmaya karar veriyor. Bella'nın seksi bir şekilde "ismim Bella Hadid" dediği sesi kullanarak bir TikTok çekiyor. So my name is Bella Hadid. Ve bu TikTok'a "keşke Bella Hadid olsaydım" yazıyor. Hemen ardından şu geliyor. Instead, this is me. I accidentally laminated my brows too much. My name is Selena Gomez. See, it doesn't even sound sexy. Bu TikTok'un yorumları tabii ki "hayır, sen ondan çok daha güzelsin, sen daha doğalsın" yorumlarıyla doluyor. Selena'nın stratejisi tıkır tıkır işliyor. Nitekim karşı taraf kendisi kadar zeki değil. Kylie Jenner konuya dahil olup yanlışlıkla mı yazdığı bir story atıyor. Hemen ardından da Hailey Bieber'la yaptıkları görüntülü görüşmeden bir ekran görüntüsü. Oklar bu sefer sadece Hailey'e değil, Kylie'ye de dönüyor. Kylie, Selena'nın TikTok'unu görmediğini, konunun onunla alakası olmadığını iddia etse de buna kimse tabii ki inanmıyor. Selena, Kylie'nin bu yorumuna "katılıyorum, çok gereksiz bir drama, Kylie'nin fanıyım" diye bir karşılık verse de Hailey'i ve Jenner tayfasına kötü kızlar olmakla suçlayan fanların TikTok'larına kalpler döşemeye devam ediyor. Hatta bu ekibe iğrenç diyen bir kullanıcıya "seni seviyorum" yazıyor. Son olarak Instagram storiesinde Bella Hadid'in bir fotoğrafını paylaşıp "girl crush" yazarak son hamleyi yapıyor ve sosyal medyaya ara verdiğini açıklıyor. This is a little silly and I'm 30, I'm too old for this, so. But I love you guys so much. Aslında Selena bu savaş cephesini başarıya ulaşmış bir şekilde terk etse de fanlarını çaktırmadan gazlama stratejisi ilk defa bu kadar açıkça ifşa oluyor. Selena'nın önümüzdeki dönemde eskiden yarattığı güçlü etkiyi yavaş yavaş kaybedeceğinin bir habercisi oluyor. 2023 yılının sonlarında İsrail'in Gazze işgali patlak veriyor ve fanlar sosyal medyada çok güçlü bir etki alanı olan Selena'dan Filistin halkına destek bekliyor. Selena'nın ise destek vermeye niyeti yok. Önce tüm sivil ve çocuk ölümlerini kınayan orta yolcu bir yazı paylaşıyor. Bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirince bir kez daha sosyal medyaya ara vereceğini duyuruyor. Önümüzdeki aylarda önceden Selena Gomez'in kozmetik markası Rare Beauty'de çalışmış olan bir model, markayı İsrail'e bağış yapmakla suçluyor ve bir boykot başlatıyor. 2023 yılının sakince bitmeye hiç niyeti yok. Aralık ayında Selena, prodüktör Benny Blanco ile beraberliğini duyuruyor. Hayranları Benny'yi Selena'ya yakıştıramayınca Selena bir süreliğine Justin Hailey çiftinin kaderini paylaşıyor. Tonlarca nefret yorumu. Benny'nin Selena'ya yakıştırılamamasının altında çoğunlukla şekilci sebepler var. Dümdüz tipi beğenilmiyor yani. Ama Benny'nin Justin'in eski bir arkadaşı olması ve Justin'in Selena'yı yerden yere vurduğu şarkısı Love Yourself'in prodüktörü olmasının da etkisi büyük. Selena çareyi hayranların nefretini tekrar eski sevgililerine yönlendirmekte buluyor. Erkek seçimleri yazan bir kullanıcıya "diğer hepsi berbattı" diye cevap veriyor. Başka birini de "önceden beraber olduğum herkesten iyi" diye yanıtlıyor.
Ve seneler önce Justin'in eski sevgilisi Sofia Richie linç yerken yaptığı "nefreti kaldıramıyorsan sevgilini paylaşma" yorumu dönüp dolaşıyor, kapısını çalıyor. Bir kullanıcı Selena'nın o zamanlar yaptığı yorumun birebir aynısını Selena'ya yazıyor. Selena bunu hatırlayamıyor ve "sinirli değilim. Ailem, arkadaşlarım ve fanlarımı ölene kadar savunacağım" diye karşılık veriyor. Ardından da yeni bir sosyal medyaya ara verme açıklaması geliyor. Birkaç gün sonra eski Disney dizisi Wizards of Waverly Place'in yapımcılarından biri olduğu yeni versiyonunu duyurmak için sosyal medyaya geri dönüyor. Filistin mevzusu da fırsat bu fırsat tekrar patlak veriyor. İlişkini savunmaya gelince yırtınıyorsun. Ama Filistin halkını savunmaya gelince yoksun. Minvalinde bir yorum atan kullanıcıya "haklısın" diye karşılık veriyor. Selena'nın hayranları tarafından çok istenen bu açıklamayı yapamamasının çok basit bir sebebi var. Markası Rare Beauty'nin CEO'su, İsrail devleti destekçisi bir Siyonist. Bu noktada yanlış anlaşılmamak adına şunu belirtmem lazım. Burada mevzu bahis olan şey birinin ırkı ya da dini kesinlikle değil. İşgalci güçlerin ve zulmün destekçisi olması. Selena'nın kariyeri boyunca taşıdığı sempatik imaj böylece dağılıyor ve birçok falsosu konuşulmaya başlanıyor. Son 2 şarkısı Single Soon ve Love On listelerde yere çakılıyor. Instagram'la milyonlarca takipçi kaybediyor. Zaten Selena'nın senelerdir istediği şey müzik kariyerine ara vermek, oyunculuğa odaklanmak. Aslında Hulu dizisi Only Murders in the Building ve ünlü şeflerle yaptığı HBO Max programı Selena artı Şef çok başarılı. Ama tabii ki Selena'nın hedefi zirve. Bu uğurda üvey kızını istismar etmekle yargılanan ve üvey kızıyla evlenen Woody Allen'la da çalışıyor. Set çalışanlarına ve oyunculara yaptığı kötü muameleler ifşa olan David O. Russell'la da. Selena hala fan kitlesi üstündeki gücünü koruyor. Ama etki alanı eskiye göre daraldı. İmajı gözle görülür şekilde çatırdadı. Son olarak sevgilisi Benny Blanco'nun şu storiesi Hailey Bieber'ın markası Rod'un telefon kılıflarına gönderme olarak yorumlanınca internetin tepkisinden hem Selena hem de Benny nasibini aldı. Bu olayın kopardığı gümbürtünün ardından da Selena bir kez daha hayranlarına teşekkür postu yayınladı. Ama paylaştığı konser fotoğrafının kendisine değil, K-pop grubu Girls' Generation'a ait olduğu ortaya çıktı. Selena'nın sosyal medya gücü, senelerdir fanlarını yönlendirme şekli ve manipülatif hareketleri artık koca bir tartışma konusu. Selena son olarak Jimmy Kimmel'a katıldı ve Jimmy, Selena'nın sosyal medya gücünün gerçek olamayacak kadar fazla olduğunu söylediğinde Selena'nın tepkisi şöyle oldu. I feel like that's like not real. What part of it is not real? I don't know, like that's such a big number. It's hard to wrap your head around. No, I don't think it's, I don't know, I have my theories. Başta da dediğim gibi, Selena'nın en büyük derdi kendine olan inancı ve güveniyle. Zirvede olmak istemesi ama bir yandan zirveyi hak etmediğini hissetmesi. Tek başına var olmak istemesi ama bir yandan tek başına hiçbir zaman yeterli olamadığını hissetmesi. Bu hislerle cebelleşirken geliştirdiği psikolojik sorunlar, bağımlılıklar, saplantılar. Hayranlarına herkese nazik olmalarını öğütlerken başlattığı linç kampanyaları. Başkalarının maruz kaldığı kötü yorumların ateşleyicisi olması. I've been having like really bad dreams about like my past and stuff. I think my past and my mistakes is what drives me into depression. Evet, bugünlük de benden bu kadardı. Koskoca 15 seneyi toparlamak, üstelik görüneni değil de perde arkasındakileri deşmek kolay olmadı. Bu yolculukta yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Konuştuğumuz tüm bu konular hakkında kendi bakış açınızı yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Tartışalım. Bana hala abone değilseniz koşarak abone olmayı ve like tuşuna bir tık atmayı unutmayın. Drama dozu bol yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.